Seri katiller, insan öldürmekten haz alan, yaptıkları işi itinayla ve özenle yapan psikopat ruhlu kişilerdir. Bu doyumsuz ruhun açlığını bastırmak için de farklı farklı ritüeller yapan, kurbanlarından hatıralar alan kötülük timsalleridir. Fakat öldürdüğün bir kişiden kek, şeker, sabun yapmak çok da mantıklı bir düşünce yapısına sahip olmadığını göstermektedir. Çayınızı kahvenizi alın. Yeni bir esrarengiz cinayet başlıyor. Tarih boyunca pek çok cani ruhlu seri katil yaşamıştır. Onlarca insanın canını hiç düşünmeden almışlar ve kıyım gerçekleştirmişlerdir. Ama bir tanesi var ki yaptıkları ile bir insanın insanlıktan ne kadar çıkabileceğinin, içindeki kötülükle birlikte neler yapabileceğinin en iyi kanıtıdır. Bu kişi ruhu kötülüklerle dolmuş bir seri katil. İsmi ise Leonardo Ciancilli'dir. İtalyan olan Ciancilli 1939-1940 yılları arasında tam 3 kadını vahşice öldürmüştür. Peki ama işlediği akıl almaz cinayetlere ve sonrasında onu iten şey neydi? Dindar bir ailede yetişen Ciancilli, yetişkinlik çağına gelene kadar hurafeler, gelenekler ve falcılıklarda aldığı mistik öğretiler ışığında büyümüştü. Bir gün yine bir falcı ziyaretinde kadın Ciancilli'ye yakın zamanda evleneceğini, çocuk sahibi olacağını fakat çocuğunu koruyamayacağını ve öleceğini söylemişti. Korumanın tek yolu ise bir takım büyü ve mistizm temelleri öğretisinden geçmekteydi. Ciancilli kısa bir zaman sonra evlendi ve 2 tane çocuğu oldu. Büyük oğlu 1939 yılına gelindiğinde patlak veren 2. Dünya Savaşı'na gitti ve savaşta hayatını kaybetti. Böylece Ciancilli'nin korkuları iyice artmaya başladı ve diğer çocuğunu da kaybedeceği korkusuyla yaşamaya başlamıştı. Tek kalan erkek çocuğunu korumak için de birçok kişinin aklına bile gelmeyecek doğaüstü şeylerden medet ummaya, büyü ve mistisizme yönelmeye başladı. İnsan katletme, ölülerden medet umma gibi hastalıklı duygular da tam bu noktada zihnine yerleşti. Ciancilli'nin inandığı tek bir şey vardı. Küçük çocuğunun kurtulması için tam 3 tane kurban vermesi gerekmekteydi. 3 kişiyi öldürmesi ve bu kişilerden elde edilen sabunla çocuklarını yıkaması, pastayı şekerlemesi, süslemesi ve çocuğuna yedirmesi şarttı. Bu hastalıklı düşüncesini 1939 yılının sonlarına doğru uygulamaya geçirdi. Yaşadıkları köyün yakınlarında bir kadını kaçırdı ve baltayla kafasına vurarak öldürdü. Daha sonra baltayla vücudunu parçalara ayırdı ve parçaları bir tencereye attı. İçine halk arasında kostik soda olarak bilinen sodyum hidroksit ekledi. Sonrasında ise parçaları kalın ve karanlık bir poşetin içerisinde çözene kadar karıştırdı, elde ettiği karışımı bir foseptik çukuruna döktü. Havzadaki kanın pıhtılaşmasını bekleyip karışımı fırında kuruttu. Öğüttükten sonra un, şeker, çikolata, süt, yumurta ile birlikte biraz margarin karıştırarak bütün malzemeleri bir araya yoğurdu. Yaptığı pastaları, tatlıları oğlu Giuseppe ile birlikte çayın yanında yediler ve misafirlere de ikram ettiler. Sıra sabun yapmaya gelmişti. Bunun için 2 orta yaşlı kadının kafalarına taşla vurarak öldürdü. 2 kadının da eti yağlı ve beyazdı. Parçaları büyük bir fırında saatlerce eritti. Elde ettiği erimiş karışımın üzerine onlarca şişe kolonya ve alkol döktü ve kaynatmaya devam etti. Ta ki sonunda elinde kremalı sabunlar olana kadar. Bu sabunlarla önce oğlunu yıkadı. Fazlalıkları da yine komşularına ve tanıdıklarına dağıttı. 1970 yılında cezaevindeyken hayata veda etti. İşlediği cinayet ise filmlerde konu olmuştu. Olaylardan birkaç zaman sonra eve gelen bir misafir Ciancilli'den ve tavırlarından şüphelenerek polise gitmişti. Polisin sorgusunda tüm suçlarını itiraf eden Ciancilli hemen tutuklanmıştı. Mahkeme esnasında verdiği soğukkanlı ifadeler ve yaptıklarından hiç pişmanlık duymaması ile birçok insanın ilgisini ve elbette ki tepkisini çekmişti. Cinayetleri işledikten sonra kurbanlarını kaynattığı tencere ise Roma Kriminoloji Müzesi'nde hala sergilenmektedir. Bir diğer akıllara durgunluk veren olay ise Robert Hansen'in hikayesidir. Dışarıdan avcılık rekoru kırmış, başarılı bir insan olarak tanınmasına rağmen Robert Hansen, boş zamanlarında canı sıkıldığı için insan avlıyor ve onlara eziyet ediyordu. Oldukça hevesli ve başarılı bir avcı olan Robert Hansen birkaç kez yerel av rekoru daha kırdı fakat kimse onun boş zamanlarında ne yaptığını bilmiyordu. Çünkü Hansen boş zamanlarında av hayvanlarından çok daha fazlasını avlamaktaydı. Robert Christian Boss Hansen 15 Şubat 1930'da Esteville'de Lova Coleman Hastanesi'nde Amerikalı bir anne ve Danimarkalı bir babanın 2 çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi.
Aile 1942'de Richmond, Kaliforniya taşındı ancak 1949'da Iowa'ya dönerek Pocahontas'a yerleşti. Anne Edna Margaret Peterson'di. Baba ise Christian Hansen kasabada bir fırına sahipti ve Robert da bu fırında çalışıyordu. Gençliğinde acılar çekecek kadar utangaçtı, kekeliyordu ve şiddetli sivilceleri vardı. Bu onu kalıcı olarak yaralamıştı. Okuldaki çekici kızlardan istediği ilgiyi göremeyen Hansen, onlardan nefret ederek ve acımasız intikam fantezileri besleyerek büyümüştü. Hansen çocukluğu ve ergenliği boyunca yalnız biri olarak tanımlanıyordu ve otoriter babasıyla zor bir ilişkileri vardı. Hem avlanma hem de okçuluk yapmaya başladı ve sık sık bu eğlencelere sığınmıştı. Gençliğinde utangaç ve sıska biri olan Hansen zorbalığa uğradığı için 18 yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri ordusuna da katıldı. 7 Aralık 1960'ta Hansen lisedeki intikamını almak için Pocahontas İlçe Eğitim Kurulu okul otobüsü garajını yakmaktan tutuklanmıştı. Anamos Eyalet Hapishanesi'nde 3 yıl hapis cezasını 20 ay yatmıştı. Tutukluluğu sırasında kendisine periyodik şizofreni atakları olan manik depresyon teşhisi konmuştu. Teşhisi koyan psikiyatrist, Hansen'in çocuksu bir kişiliğe sahip olduğunu ve kendisine haksızlık ettiğini düşündüğünü, insanlardan intikam almaya takıntılı olduğunu kaydetmişti. Hansen'in karısı o hapsedilirken ona boşanma davası açtı. 1967 yılında tekrar evlenen ve 2 çocuğuyla Alaska'ya taşınan Hansen için bu sefer her şey daha iyi ilerliyordu. Sevgi dolu bir ailesi vardı ve bölge halkı tarafından da seviliyordu. Burada birkaç yerel av rekorunu kıran ve küçük bir fırın açan Hansen, sakin yaşamına daha fazla devam edemedi ve ilk vukuatını 1971 yılında gerçekleştirdi. 1971 yılının Aralık ayında 2 kez tutuklanan Hansen, ilk önce bir seks işçisini kaçırıp tecavüz etmeye çalıştı. Diğer olayında ise bir kadını silahla zorla alıkoymasıydı. Hansen bu suçlamalardan dolayı 5 yıl hapis cezası aldı ve iş yerini kapattı. İlk cinayet deneyimini 1972'de yaşadığı düşünülen Hansen, genellikle seks işçisi olan kadınları izliyor, güzel sohbet ederek kandırıyor ve silah zoruyla arabasına bindiriyordu. Yani bu onun av taktiğiydi. Robert Hansen'in bu yıldan itibaren 30'dan fazla Alaskalı kadına tecavüz ettiği, saldırdığı ve 17 kişiyi öldürdüğü bilinmekte. 1983 yılında Cindy Poulson adlı kadını önce $200 teklif ederek arabasına bindirip daha sonra silah zoruyla evine götüren Hansen, genç kadını bodruma zincirleyip tecavüz ve işkence etmişti. Hansen'in diğer pek çok kurbanına nazaran hayatta kalmayı başaran Poulson, Hansen'in arabasının arkasında elleri kelepçeli bir şekilde zorla ölüme götürülürken bir kamyon şoförü tarafından fark edilmişti. Kamyon şoförünün ihbarı üzerine Poulson kurtulduktan sonra Hansen'in evine baskın yapıldı ve 30'u geçmiş kaçırılma vakasına dair kanıtlar elde edildi. Hansen çoğu cinayet ve tecavüz suçlamalarını reddetse de şartlı tahliye olmaksızın 461 yıl ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.